Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Sevgili dostlar, 12. lemadan devam ediyoruz. Bu lemada şöyle bir başlık var. Re'fet Bey'in 2 cüz'i suali münasebetiyle 2 nükte-i Kur'aniyenin beyanına dairdir. Bismihi subhane ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve ala ihvanikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık kardeşlerim, Aziz Sıddık kardeşim Re'fet Bey, senin bu müsaadesiz zamanımda suallerin beni müşkil bir mevkide bulunduruyor. Bu defaki 2 sualin çendan cüz'idir. Fakat 2 nükte-i Kur'aniye'ye, Kur'an'ın 2 nüktesine münasebettar olduklarından ve küre-i arza dair sualiniz coğrafya ve kozmografyanın 7 kat zemin ve 7 tabaka semavata tenkitkârane temas ettiğinden bana ehemmiyetli geldi. Evet, birisinde yani 7 gök ve 7 yerden bahsediyor Kur'an. Coğrafya ve kozmografya, yani astronomi bilimlerince bu ayetlere tenkitkârane bir yaklaşım var. Onun için önemlidir diyor. Çünkü bilimden gelen bir itiraza cevap vermek gerekiyor. Evet, bana ehemmiyetli geldi. Onun için sualin cüz'iyetine bakmayarak ilmi ve külli bir surette 2 ayet-i kerimeye dair 2 nükte icmalen beyan edilecek. Sen de cüz'i sualine karşı ondan hisse alırsın. Birinci nükte 2 noktadır. Birinci nokta ve keyyin min dâbbetin lâ tahmilu rizqaha. Allah yerzukuha ve iyyâküm. İnnallâhu ve'r-rezzâku zul kuvvetil metin. Ayetlerinin sırrınca rızık doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'in elindedir. Bu ayet-i kerimelerden bu mana çıkıyor. Yani er-rizku alallah diye de meşhur olmuş. Rızık Allah'a aittir. Allah yarattıklarının rızkını verir. Yani nice canlılar vardır ki kendi rızkını kendi hamledemez, kendi taşıyamaz. Allah onları da sizin ehlinizi de sizi de rızıklandırır. O rezzaktır ve metin, kuvvet sahibidir. Güçlü, kuvvetli olan O'dur. Bu ayetlerin sırrınca rızık doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'in elindedir ve hazine-i rahmetinden çıkar. Her bir zihayatın rızkı taahhüd-ü Rabbanisi altında olduğundan açlıktan ölmek, olmamak lazım gelir. Allah madem rızkı taahhüt ediyor, garanti ediyor, açlıktan ölmek, olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatin ve şu sırrın halli şudur ki, taahhüd-ü Rabbani, yani Allah'ın her canlının rızkını vermeye söz vermesi, onu rızkı taahhüt etmesi hakikattir. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o Hakim-i Zülcelal, zihayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyat için şahm ve iç yağı suretinde iddihar eder. Yani o canlının vücudunda depolar. Hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrenin, yani hücrenin de bir deposu var. Bunun bilimsel adı nedir hatırlayamadım ama o hücrenin bir köşesinde iddihar eder.
İstikbalde hariçten rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. İşte bu iddihar edilmiş, o vücutta, vücudun her hücresinde depolanmış ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki sui ihtiyardan tevellüt eden bir adet, sui ihtiyardan tevellüt eden, yani çok iradesini kötüye kullanarak düzensiz beslenmeden yeme alışkanlığından doğan bir adet ve o sui ihtiyardan ve adetin terkinden neşet eden bir marazla ölüyorlar. Adetin, o yeme adetinin, alışkanlığının terkinden doğan bir marazla, hastalıkla ölüyorlar. Çünkü o depolanmış rızık henüz bitmiyor. Bitmemişken ölmesi, rızıksızlıktan ölmediğini, ancak yeme alışkanlığını terk ettiği için ondan çıkan, doğan bir hastalıkla öldüğünü gösteriyor. Evet, zihayatın bedeninde canlı hayat sahiplerinin bedenlerinde şahım suretinde iddihar edilen rızk-ı fıtri haddi vasat olarak ortalama bir zaman dilimi olarak 40 gün mükemmelen devam eder. Hatta bir marazın veya bir istihrak-ı ruhani neticesinde 2.40'ı geçer. Hatta bir adam şiddet bir inat yüzünden Londra mahpushanesinde 70 gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini 13, şimdi 39 sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızk-ı fıtri devam ediyor, bir şey dışarıdan gıda almadan, o vücudunda depolanmış olan fıtri rızıkla hayatı devam edebiliyor. Ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruh-i zeminde cilvesi görünüyor. Değil mi? Cilvesi nasıl görünüyor? Rezzak isminin. Cenab-ı Hak tüm canlıların, havada uçan kuşlardan, işte denizlerin diplerindeki balıklara kadar rızıklarını veriyor. Rezzak isminin tecellisi bu şekilde görünüyor. Ve madem hiç ümit edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor. Yani alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakırsak, değil mi? Odun gibi ağacın dallarından türlü türlü rızık çıkıyor. Topraktan işte çıkan sebzeler, ağaç dallarından gelen meyveler, hiç umulmadık yerden kan ve fışkı ortasından gelen süt gibi gıdalar Cenab-ı Hakk'ın Rezzak olduğunu ve umulmadık yerden rızık gönderdiğini gösteriyor. Evet. Eğer pür şer beşer su ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa herhalde rızk-ı fıtri bitmeden evvel o zihayatın imdadına o isim yetişiyor. Açlıkla ölüme yol vermiyor. Pür şer beşerin demek ki müdahalesi olabiliyor. Su-i ihtiyarıyla, yani Cenab-ı Hak herkese yetecek kadar gıda yaratıyor. Tüm canlıların besleneceği kadar. Ama bazı yerlerde işte insanlar birbirinin hakkını gasp ediyor. Değil mi? Birbirinin zenginlik kaynaklarına el koyuyor.
Dolayısıyla da oralarda o insanların su ihtiyarıyla, yani o kötüye kullanmalarıyla ölümler meydana geliyor olabilir. Yoksa dünyada bütün canlılara yetecek kadar rızık yok da bu yüzden bazıları rızık buluyor, bazıları bulamadığı için ölüyor diye bir şey yok. Birleşmiş Milletler'in işte gıda örgütleri var, onların raporları var. Yani bir günde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı rızık dünyada, ben öyle okudum, 14 milyar insanı besleyecek kadar, yani üretim, rızık üretiliyor, yapılıyor. Ama değil mi, 8 milyar bile değil, 14 milyara yetecek kadar rızık olduğu halde bunun demek ki yarısı çöpe gidiyor ki bir takım insanlar yeterince beslenemiyor ve ölebiliyor. O ölen insanların katili o su ihtiyarıyla rızkı israf eden, tekellerine alan, ötekilerin hakkını gasp eden kişiler oluyor. Evet. Hiç ümit edilmediği bir tarzdan, memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor. Eğer pür şer beşer su ihtiyarı ile müdahale edip karışmazsa herhalde rızkı fıtri bitmeden evvel o zihayatın imdadına o isim, yani Rezzak ismi yetişiyor. Açlıkla ölüme yol vermiyor. Öyleyse açlıktan ölümler, eğer 40 günden evvel ölseler katiyen rızıksızlıktan değildir. Belki terkül adat minel mühlikat sırrıyla su ihtiyardan gelen bir adet ve terki adetten neşet eden bir illetten, bir marazdan ileri gelmiştir. Terki adet, yani bu en köklü alışkanlık yeme alışkanlığıdır. Mesela çok diyelim sigara tiryakileri de var. Birden mesela sigarayı bıraksa kriz geçiriyor yani. O alışkanlığını birdenbire bıraktığı için bayağı bir sarsılmalar yaşıyor. Ondan daha köklü bir alışkanlık olan yeme alışkanlığını terk ettiğinde kişi, işte bu terkül adat minel mühlikat, yani o alışkanlığın terki helake sebeptir deyimini doğrulayacak şekilde sarsılıyor. Öyleyse açlıktan ölmek olmaz denilebilir. Evet, bilmüşahede görüyoruz ki rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. O canlının iktidar ve ihtiyarı ile, yani gücü ve imkanları ile ters orantılıdır. Mesela daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru rahm-ı maderde ihtiyar ve iktidardan bütün mahrum olduğu halde, değil mi? Anne karnında hiçbir gücü yok, iradesi sökmeyen bir durumda ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Yani ağzını kımıldatmaya bile gerek yok. Çünkü göbekten besleniyor. Annesine o göbek bağıyla bağlı, annesinin rızkından pay alarak hayatı devam ediyor. Sonra dünyaya geldiği vakit iktidar ve ihtiyar yok. Fakat bir derece istidadı ve bilkuvve bir hissi olduğundan yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel ve en mugaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir surette ve en acip bir fıtratta memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sadece ağzını kıpırdatması, değil mi? O süt çeşmesine birleştirmesi yetiyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe, yani büyüyüp biraz güçlendikçe yani insan olsun, diğer canlılar olsun,
ne oluyor? O kolay ve güzel rızık bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar. O memeler çeşmeleri kesilir, başka yerlerden rızkı gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyarı rızkı takip etmeye müsait olmadığı için, daha yine çocuk yaşlarda, diyelim 2 yaşına kadar zaten ağzını kımıldatması yetiyor. Ondan sonra 8-10 yaşlarına kadar en azından yine iktidar ve ihtiyarı rızkı takip etmeye müsait olmadığı için, kendi rızkını arayıp bulmak, çalışma imkanı olmadığı için Rezzak-ı Kerim peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Bu sefer anne babasını seferber ediyor. Değil mi? Çocuklarının rızkını onlarla gönderiyor. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmül eder. Daha sonra işte 10 yaşından, 12 yaşından sonra iradesi, iktidarı, gücü yerine gelir, mükemmelleşir. O vakit rızkı ona koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur. Gel beni ara ve bul ve al der. Rızkı yerinde durur. Bu sefer rızkı ona. Gel beni ara ve bul ve al der. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Yani bu süreçten bunu çıkarıyoruz. Rızık iktidar ve ihtiyar ile ters orantılıdır. Hatta çok risalelerde beyan etmişiz ki en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar. Buna meyve kurtlarını örnek veriyor başka yerde. Meyve kurdu, yani meyvenin içinde rızkın tam ortasında, etrafı rızıkla çevrilmiş bir vasatta hiçbir iktidarı, ihtiyarı yok ama böyle besleniyor. İkinci nokta, imkanın envaı var. İmkanı akli, imkanı örfi, imkanı adi gibi kısımları vardır. Bir hadise eğer imkanı akli dairesinde olmazsa reddedilir. İmkanı örfi dairesinde olmazsa dahi mucize olur. Fakat kolayca keramet olamaz. Eğer örfen ve kaideten naziri bulunmazsa şuhud derecesinde bir bürhan-ı kati ile ancak kabul edilir. İşte bu sırra binaen 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin harikulade halleri imkanı örfi dairesindedir. Yani böyle bir evliya var, Seyyid Ahmed Bedevi. Mısır'da, Kahire'den İskenderiye'ye giderken onun kabri vardı, türbesi vardı. Yanında güzel bir cami yapılmış. Orada namaz kılmıştık. Efendim, bu Evliyaullah'tan zat Seyyid Ahmet Bedevi Kuddise Sirrahu acip ve istihrakkârane hallerde bulunduğu tevatür derecesinde naklediliyor. 40 günde bir defa yemek yemesi vaki olmuştur. Fakat her vakit öyle değil. Keramet nevinden bazı defa olmuştur. Bir ihtimal var ki haleti istihrakiyesi, yani böyle zaten hep cezbe hali, ilahi aşkla kendinden geçmiş vaziyeti yemeğe ihtiyaç görmediği için ona nispeten adet hükmüne girmiştir. Seyyid Ahmed-i Bedevi Kuddise Sirruhu nevinden çok evliyalardan bu tarz harikalar mevsuken rivayet edilmiş. Madem birinci noktada ispat ettiğimiz gibi müddehar rızık,
yani o vücutta depolanmış olan rızık 40 günden fazla devam eder ve o miktar yememek adeten mümkündür ve mevsukan harika adamlardan o hal rivayet edilmiştir. Elbette inkar edilmeyecektir. Evet. İkinci sual münasebetiyle iki meseleyi mühimme beyan edilecek. Çünkü coğrafya ve kozmografya fenlerinin kısacık kanunlarıyla ve daracık düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur'an'ın semavatına çıkamadıklarından ve ayatın yani Kur'an ayetlerinin yıldızlarındaki 7 kat manaları keşfedemediklerinden ayeti tenkit belki inkarına divanecesine çalışmışlar. Evet, bu ikinci sualde de bu göklerin ve yerin 7 kat olmasından söz ediliyor. Buna gelen itirazlardan bahsediliyor. Onlara cevap verilecek. Uzun bir mesele. İsterseniz yapalım. Bunu bir sonraki programa bırakalım. Başından alıp tekrar inşallah 7 kat olarak nitelendiriliyor. Göklerin ve yerin 7 kat, 7 tabaka olarak nitelendirilmesi ne demektir? Bugünkü coğrafya ve astronomi ilmi bu konuda ne diyor? Onların verileriyle bu Kur'an hakikati, Kur'an bildirmesi nasıl bağdaştırılabilir? İnşallah bir sonraki programımızın konusu olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.